Tarihin en karanlık zindanlarından birinde, ölümle burun buruna bir prenses. İhanetle suçlandı. Annesiyle aynı kaderi paylaşmanın eşiğine geldi. Ama o kuleden bir kurban değil, bir kraliçe doğdu. Bölünmüş bir ülke, komplocu düşmanlar, Avrupa'nın en büyük ve yenilmez denilen donanması. Hepsi onun karşısındaydı. Onlar, onun sadece bir kadın olduğunu sandılar. Yanılıyorlardı. Bu, zayıf bir kadının bedeninde bir kralın kalbini taşıyan, aşkını ülkesine feda eden ve adını tarihe altın çağ olarak yazdıran 1. Elizabeth'in hikayesi. Başlıyoruz. Londra, 1554. Thames Nehri'nin soğuk ve nemli kokusu, kulenin taş duvarlarına sinmişti. 21 yaşındaki Prenses Elizabeth için bu koku, ölümün kokusuydu. Kraliçe olan ablası Mary, onu Protestan isyanlarını desteklediği şüphesiyle İngiltere'nin en korkunç hapishanesine kapatmıştı. Her gün, her an, celladın ayak seslerini duyma korkusuyla yaşıyordu. Bu kule, onun için sadece bir hapishane değil, aynı zamanda bir hayaletti. Yıllar önce, annesi Anne Boleyn, aynı koridorlardan geçerek idam sehpasına yürümüştü. Elizabeth, babası Kral 8. Henry tarafından gayrimeşru ilan edilmiş, prenseslikten düşürülmüş bir çocuktu. Şimdi ise annesiyle aynı kaderi paylaşmanın eşiğindeydi. Penceresinin demir parmaklıkları arasından dışarıyı izlerken kendi kendine fısıldadı. Outfer'i yani ya katlan ya da savaş. O an anladı ki, hayatta kalmak pasif bir bekleyiş değil, zekice oynanan bir satranç oyunu olmalıydı. Kelimelerini dikkatle seçmeyi, duygularını bir zırh gibi kuşanmayı ve en önemlisi, kimseye tam olarak güvenmemeyi o soğuk taş duvarlar arasında öğrendi. Ablası Mary'nin gönderdiği sorguculara verdiği cevaplar o kadar zekice ve kaçamaktı ki, elinde somut bir delil olmadan onu idama gönderemediler. O, kuleden bir mahkum olarak değil, hayatta kalma sanatının ustası olarak çıktı. Zayıf, solgun ama asla kırılmamış bir iradeyle. Kasım, 1558. Kraliçe Mary ölmüştü. Elizabeth, Hatfield House'un bahçesindeki bir meşe ağacının altında haberi aldığında, dizlerinin üzerine çöktü ve Latince mırıldandı. A dominum factum est illut et est mirabile in oculis nostris. Bu, Tanrı'nın işidir ve gözümüzde harikuladedir. O an, omuzlarına sadece bir krallığın tacı değil, aynı zamanda iflas etmiş, dini çatışmalarla bölünmüş ve uluslararası alanda zayıf düşmüş bir ülkenin tüm yükü binmişti. 25 yaşındaydı. Kızıl saçları ve solgun teniyle dikkat çeken, zeki, eğitimli ama tecrübesiz bir kraliçeydi. Parlamentonun ve danışmanlarının ilk ve en acil talebi belliydi. Evlenmeli ve bir veliaht doğurmalıydı. Avrupa'nın tüm prensleri ve kralları ona talip oldu. Ama Elizabeth, gücünü bir erkekle paylaşmanın, ülkesini yabancı bir kralın etkisine sokmak anlamına geldiğini biliyordu. Danışmanlarına verdiği o meşhur cevap, saltanatının manifestosu gibiydi. "Ben zaten bir evlilik yaptım," dedi, taç giyme yüzüğünü göstererek. "Kocam İngiltere krallığıdır. Ve sizler, İngiltere halkı, benim çocuklarımsınız." Bu karar, onu tarihe bakire kraliçe olarak geçirecekti. Ancak bu, aynı zamanda onu derin bir yalnızlığa mahkum edecekti. Çocukluk aşkı Robert Dudley ile yaşadığı tutkulu ama imkansız ilişki, kalbinin en derin sırrı olarak kalacaktı. Çünkü o, Elizabeth Tudor'du ve bir kadının kalbinden önce bir kraliçenin beynine sahipti. İngiltere'yi yönetirken, kuzeyden gelen gölge her geçen gün büyüyordu. Bu gölgenin adı, İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'tı. Mary, hem Katolikti hem de 8. Henry'nin kız kardeşinin torunu olduğu için İngiltere tahtı üzerinde hak iddia ediyordu. Pek çok Katolik için İngiltere'nin gerçek kraliçesi oydu. İki kraliçe arasındaki ilişki, 20 yıl sürecek ölümcül bir satranç oyununa dönüştü. Birbirlerine kuzen ve kardeş diye hitap ettikleri mektuplar yazarken, aslında her hamleleri diğerini mat etmeye yönelikti. Mary, İskoçya'daki isyanlar yüzünden İngiltere'ye sığındığında, Elizabeth'in misafiri değil,
esiri oldu. Yıllar boyunca Elizabeth'e karşı sayısız Katolik komplo düzenlendi ve hepsinin merkezinde Mary'nin adı vardı. Elizabeth, başka bir kraliçeyi, Tanrı tarafından kutsanmış bir hükümdarı idam etme fikrinden nefret ediyordu. Bu, tüm kralların otoritesine bir hakaretti. Ancak danışmanı William Cecil'in dediği gibi, seçim basitti. Ya Mary'nin hayatı ya da sizin hayatınız ve krallığınızın güvenliği. Şubat 1587. Elizabeth, titreyen ellerle Mary'nin idam fermanını imzaladı. O gece uyuyamadı. Bir kraliçenin kanı, başka bir kraliçenin eline bulaşmıştı. Ama İngiltere'yi kurtarmak için ödemesi gereken bedel buydu. Mary'nin idamı, Avrupa'nın en güçlü Katolik hükümdarı İspanya Kralı II. Felipe için bardağı taşıran son damla oldu. Felipe, sapkın Protestan kraliçeyi devirmek ve İngiltere'yi yeniden Katolik yapmak için o güne dek görülmemiş büyüklükte bir donanma hazırladı. Yenilmez Armada. 1588 yazı. 130 devasa gemi, 30.000 askerle Manş denizine doğru yola çıktı. Bütün Avrupa, küçük ve zayıf İngiltere'nin dev İspanya tarafından ezileceğine emindi. İşte o an, Elizabeth bir liderden bir efsaneye dönüştü. Ordusunu yüreklendirmek için Tilbury'deki kampa bizzat gitti. Gümüş bir zırh giymiş, beyaz bir atın üzerinde askerlerinin arasında 4 nala ilerlerken, sesi bir savaş borazanı gibi yankılandı. "Biliyorum, zayıf ve güçsüz bir kadının bedenine sahibim," diye gürledi. "Ama bir kralın, İngiltere kralının kalbine ve cesaretine sahibim. Ve Parmadükü ya da İspanya kralı, krallığımın sınırlarını işgal etmeye cüret ederse, onlara karşı bizzat ben savaşacağım." Bu konuşma, İngiliz askerlerine inanılmaz bir moral verdi. İngiliz donanmasının daha küçük ve çevik gemileri, zekice taktiklerle dev İspanyol kalyonlarına saldırdı. Ama asıl darbeyi doğa vurdu. Protestan rüzgarı olarak adlandırılan devasa bir fırtına, armadanın kalanını darmadağın etti. İngiltere, imkansızı başarmıştı. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda İngiltere'nin bir dünya gücü olarak sahneye çıkışının ilanıydı. Elizabeth, 45 yıl boyunca hüküm sürdü. Tahta geçtiğinde iflasın eşiğindeki bir ülkeyi, kendi adıyla anılan bir altın çağa taşıdı. Shakespeare tiyatroyu zirveye taşırken, Sir Francis Drake gibi kaşifler okyanusları aşıyordu. Yaşlandığında, yüzünü kalın beyaz bir makyajla kaplar, peruklar takar ve görkemli elbiseler giyerdi. Bakire kraliçe imajı, onun hem zırhı hem de markası olmuştu. Güçlüydü, evet, ama aynı zamanda derinden yalnızdı. Mart 1603. Richmond Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. O, Tudor hanedanının son hükümdarıydı. Hiç evlenmemiş, ardında bir veliaht bırakmamıştı. Ama bu önemli değildi. Çünkü onun çocuğu, onun eseri, artık okyanuslara hükmeden, kendine güvenen ve geleceğin imparatorluğunun temellerini atan İngiltere'nin ta kendisiydi. Tudor güneşi onunla birlikte batarken, ardında bir imparatorluğun şafağını bırakıyordu. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.